Herkese yeni günden günaydınlar. Günaydınlar. Neredeyiz? Budva'dan çıkıyoruz. Montenegro Budva'dan, Karadağ'dan çıkıyoruz. Çetin bir yolculuğun başlangıcında ilk geçeceğimiz şehir olan Çetince'ye doğru devam ediyoruz. Çetince mi? Evet. Küçük bir şakanın ardından Espriler, komiklikler, siz hayırdır? işte kelime şakası gelince dayanamadım. Yaklaşık 400 kilometre ve 6,5 saat yolumuz var. Çileli bir yolculuk bizi bekliyor. 2 tane sınır kapısı geçeceğiz. Kosova ve Makedonya. Kosova beni düşündürüyor açıkçası. Evet, Kosova yeşil sigortanın dahil olmadığı yerlerden olduğundan genelde bu konuda sıkıntı yaşandığını tatilimize başlamadan önce okumuştuk. Onu tecrübe edeceğiz. Siz de birinci ağızdan bu tecrübeyi öğrenme fırsatı yakalayacaksınız bugün. Özetle yolculuğumuz başladı. Kendimize iyi yolculuklar diliyorum. Evet, iyi yolculuklar. Önümüzde 101 Adana var. Adanalılara selam olsun. Karadağ'da Adanalı bulduk. Çetin yolculuğumuzun ilk durağından geçiyoruz şu anda. Çetince'den de selam vermek istedik size. Levhayı görüyoruz. Cavabıcan Çetince. Şimdi artık yolun zorlu kısımları yavaş yavaş başlıyor. Otoyol bitti. Burada şu an hala sıkıntı yok ama bir süre sonra girdiğimiz yolları size göstereceğim. Çok güvenli hissettirmeyecek bir yollardan geçeceğiz. Bahsettiğim yol zorlu kısımları böyle bir şey. Gördüğünüz gibi yol hem bozuk hem dar hem ıssız. Yolumuzun önemli bir kısmı böyle çok iç açıcı yollar içermiyor. Burada gördüğünüz gibi hem bozuk hem genişliği düzgün değil. Buradakiler çok güzel araba kullanmıyor. Şu an şansımıza birazcık asfalt kalitesi nispeten düzeldi. Evet, o zaman çok kötüydü. Önümüzdeki aracı Takip ediyor sanki. takip ediyoruz. Hani geçmedik. Geçme fırsatımız çok az oldu. Onda da hani öndeki araç birkaç kere böyle köşe dönüşlerde karşıdakiyle bayağı burun buruna geldi. Kendime koruma kalkanı olarak kullanıyorum biraz da onu. Öndekinin de plakası da bir garip. Ne aracı anlamadım yani. Önümdeki koruma kalkanım sağdan bir yerden ayrıldı. O yüzden biraz daha temkinli sürüyorum. Karşıyı göremediğim noktalarda bilhassa. Demin bir tane restoran tabelası vardı. Kocaman bir ayı resmi var. Hani yolun sağına soluna bakarsanız her ne kadar böyle arada evler çıksa da hepinizden nefret ediyorum insanların yaptığı. Burada ayı da olur, domuz da olur. Bayağı da yükseldik bu arada. Şu an senin bu motorun keşke sıcaklık göstergesi de olsaydı da gösterseydik. Belki şu sağ taraftaki dağları falan görüyorsunuzdur. Şu dik dağlar. Hani tepeleri kelleşmeye başlayan dağlar çok uzakta değil. Oldukça yükseklere çıktık. Siz böyle bir yoldan geçseniz nasıl hissederdiniz? Yorumlara yazarsınız. İnsan gördük. Canlı. Eğer böyle bir rotadan geçecekseniz gündüz saatlerinde özellikle geçmeyi şart olarak koyun kendinize. Çünkü gündüzü bile böyle düşündürüyorken gece görüşünüz de kısıtlı hale gelecek. Evet, Çok daha tehlikeli. zorlayıcı olur. Işık hiçbir şey yok zaten bu yollarda. Karanlıkta. Telefonumuz çekiyor mu onu da bilmiyorum. Bakmadık. Belki telefon bile çekmiyor olabilir. Sonuçta dağın başındayız. Çekmiyor olabilir. Yukarıdayız bayağı çünkü. Yani şehrin içinde bile çekmiyordu gerçi buralarda. Evet ya, bu özellikle Karadağ kısmında öyleydi. Şimdi Makedonya tarafında nasıl bilmiyoruz ama Karadağ kısmında rezaletti yani internet. Çok kötüydü, aşırı kötüydü. Arkamızda şöyle restoranlar falan kaldı. Hani çok zorda kalırsanız yine bir şeyler çıkıyor önünüze. Hatta az geride karavan kamp alanı diye kamp yeri yapmışlar. Ne gerek varsa her yer kamp burada.
İşte yolun çoğunluk standardı buydu. O yüzden böyle 20 ile gittiğimiz yerler çok fazlaydı. Kahve içen ayı varmış arkadaşlar. 8 kilometre sonra. Kısmen medeniyete bağlandık diyebiliriz. Az önceki yoldan sonra kabul edilebilir bir seviyede bir yoldan devam ediyoruz. Priştine istikametine 156 kilometre verdi. Sağa doğru gideceğiz. Yol yok. Çalışma var yani. Bir şey yok şu anda. Küçük bir benzin molası verdik. Sevmemek için dondurma yiyoruz. Aynı zamanda popo dinlendiriyoruz. Hava çok sıcak. Hava sıcak, bir yol yorucu. 150 kilometreden fazla geldik. Aşağı yukarı 150 kilometre geldik. Daha 200 küsür kilometre yolumuz var. Bazı rotalar böyle olabilir diye düşünerek benzinimizi aldık 150 kilometreye rağmen. Kafamız rahat olsun diye. Şu ana kadarki ortalamamız 3.5 litre mi? 3.4 litre mi? Öyle bir şey. Civarlar. Mecburen ekonomik ediyoruz. Yolda tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Totamızı az buçuk dinlendirdik. İyi geldi ya. Evet, son durmamızı yedik. Dondurma reklamı da yaptık. Herkese dondurma da aldırdık. Evet. Sanki orada oturanlar hiç dondurmayı görmemiş gibi. Biz geldikten sonra oturanlar da kalkıp dondurma aldı. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Enerjimiz yerinde. Gençliğimiz var. Hadi. Yeni yapıyorlar öyle. Bir tane cami bulduk arkadaşlar sonunda. Bir çeşit Müslüman köylerinden geçiyoruz. Ara ara camiler var. Hatta henüz sınırlardan geçmedik ama eldivenimi giymek için kısa mola verdiğim evin bahçesinde Kosova bayrağı vardı. 3 tane cami gördük. Evet. Bir anda böyle buralar bizimmiş gibi hisse girdim nedense. Camileri görünce mi oldu? Ne olduysa. Hah. Gerçi bir zamanlar bizim de buralar. Bir zamanlar. Yavaş yavaş sınıra geldik arkadaşlar. Buradaki sıra çok uzun değilmiş. Kaynak yapa yapa yine geldik. Şimdi sınırdan geçeceğiz, o yüzden kamerayı kapatıyorum. Hoşçakalın, geliyorum ben. Karadağ'dan çıktık artık. Dağın başında sınır kapısı var. Şimdi Karadağ'dan çıktık. Karadağ'ın damgasını vurdu pasaporta. Hı hı. Ve ileride de Kosova'ya giriş yapacağız. Kosova şey yapacak. Bakacak. Yani muhtemelen öyle olacak. Bizden önceki Sırp plakalı araçlar fıt fıtı geçti. Nedense anlamadım. Ben de anlamadım. Neydi onlar? Polis mi dedi? Ne bileyim. Hiçbir şey vermediler değil mi onlar? Hiçbir şey vermediler. Dağ havası kendini hissettiriyor. Soğuk. Yayla. Tam bir yayla havası. Yukarıda zaten bizim Karadeniz yaylalarına benzer. Yani Karadeniz yaylası derken turistik yaylaya dönüşmüşler değil. Bakir Karadeniz yaylaları Karadenizliler yine bilirler. O tip yaylamsı yerler vardı. Elektrik hak getiri. Tuvalet dediğin şey bir çukur. Çok doğal ortam. Yolculuğumuz benim adıma çok güzel gidiyor. Çünkü yani çok acayip yollardan geçtik. Mesela şu an burası yeni küllerinden doğan bir ülke gibi. Bir yandan işte Osmanlı'dan kopmuş ama bulunduğu bölgeyle bütünleşememiş, Osmanlı bağı devam eden, Türk bağı devam eden topraklardan geçiyoruz. O yüzden böyle farklı duygular barındıran bir rota oldu.
Türk giyeyim dedi. İstanbul'dan gidiliyorsunuz. Yes, evet. Hangi yıl? Şöyle bir yol. Anlıyorum ama Tamam. biraz konuşuyorum. İşte 3 haftadır yoldayız. Hayır. Haydi yolculuk. Bunlar herhalde şey. Bu tarafın Müslüman tarafından. Böyle yakınlık yapan Sırp nereden çıksın biz hepsi? Aynen. Ama Sırp plakası var. Nasıl oluyor iş? Oradan almışlar demek ki. İkili giriş daha dedi. Neyse o zaman konuya dönelim arkadaşlar. Evet, şu arkada gördüğünüz yerden giriş yaptık Kosova sınırında. Kosova sınırına girdik. Girerken dediler ki Ha. you have to insurance for motorcycle dediler. You can do it in White House dediler. Bizi Beyaz Saray'a gönderecekler sandım bir an ama meğerse şuradaki arkada şu an gözükmüyor beyaz mob'tan Küçücük- bahsediyormuş küçük Küçük diye. bir yer. Motosiklet için minimum süreli sigortanın bedeli de 6 euro. 6 euro ödedik ve yeşil sigorta muadili olan Kosova içinde geçerli sigortamızı edindik. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu araba ve motorlar için farklı fiyat veriyorlar herhalde, değil mi? Tabii. Sınır polisleri oldukça beyefendi, güler Evet. yüzlü. Merhaba dedi. Merhaba Ben de dedim. herhalde Türkçe biliyor. Merhaba dedim. Merhaba olarak karşıladı zaten. Evet. Ama İngilizce konuşup Türkçe yok. Ay kim buraya böcekler gelmiş herhalde. Ya ağzım yüzüm böcek dolu ya. Ay. Bir süredir arkamızdaki Sırp plakalılar yanaştı. Sağ olsun hayata sordu. Buyur Biliyorum. hayatım. Bin. Zannediyorum onlar da bu bölgenin çocukları. Çünkü Sırbistan'a gittiğimiz zaman çünkü böyle sıcakkanlılık yoktu bize karşı. Türkleri çok sevmiyorlar galiba. Evet. Ve artık resmi olarak fiilen Kosova. Kosova'dayız. Hem ülkemizde yaşayan Kosovalılara hem de burada yaşayan Türkiye ile bağını koparmamış Kosovalılara Selam olsun. hepsine canı gönülden kucak dolusu selamlar. Evet arkadaşlar İpek bölgesindeyiz. İpek'in içine girmeden sola döndük. Priştine tarafına gidecek şekilde yolumuz devam ediyor. Priştine'den geçtikten sonra Üsküp'e doğru devam edeceğiz. Yolculuğumuzun da yaklaşık 4000. kilometresindeyiz. Motosiklet üstünde 4000. kilometre selamımız da Kosova'dan gelsin. Evet, sallayın. Üsküp'ten tekrar herkese selamlar. Selamlar. Geldik sonunda. Yorucu bir aman Uçuyordum. yorucu bir yolculuğun ardından Üsküp'e vardık. Otelimize yerleştik. Biraz dinlendik. Bugün özel bir otel odasındayız. Burada 6 yıl önce gelmiştik. Balayı otellerimizden bir tanesiydi. Evet. O yüzden yine aynı odayı istedik. Güzel bir oda göstereceğiz size yemekten sonra ama öncelikle yemek yiyelim dedik. Önce açık karnımızı doyuralım. Biliyorsunuz aç ayı oynamaz. Burası Türk Çarşısı'nın hemen dibinde otel. Şöyle. Evet. Yemek yerlerinin sağlı bildiğimiz markaların falan bulunduğu bir yer burası. Çarşıda Türkçe konuşarak her işinizi halledebilirsiniz. Hatta menüler Türkçedir, garsonlar Türkçe biliyor. Bir gidiyormuşuz değilmiş. Burada daha önceden geldiğimiz Google puanları oldukça düşük şu an ama oldukça memnun ayrıldığımız bir yer vardı. Oraya gidiyoruz, Destan'a. Şöyle bir yer. Zaten içeridekilerin çoğu Türk Sıra mı var? ve sıra var. Oh my god. Durum kötü arkadaşlar. Sıra var maalesef. Bekleyeceğiz. Mecbur bekleyeceğiz. Burada bir önceki
tadı damağımızda kalan et suyu çorbası Evet, vardı. Çok lezzetliydi. başarılıydı, çok iyiydi. Şimdi onun için sıraya girdik, bekliyoruz. Sıra bize gelince masamızdan devam ederiz. Evet, görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar, havayı kararttık, yemeklerimizi yedik ama maalesef hayal kırıklığı. Yani büyük bir umutla, heyecanla gelmiştim. En başta zaten çorba istiyordum. Çorba kalmamış, bitmiş. Sonra köfteleri söyledik. Köfteler ne çok tuzluydu, istediğimiz gibi değildi. Yani tuz oranını şöyle söyleyeyim. Tuzlu köfte değil de böyle köfteli tuz yedik. Yani salatayı o zaman söylediğimde böyle lahana salatası, böyle mayonezli, yoğurtlu bir böyle lahana salatası Soslu yapmışlardı. bir lahana salatası Lezzetliydi geliyordu. bayağı. Şu an kuru lahana geldi. Direkt lahana geldi. Bir kuru fasulye söyledik değişiklik olsun yerine, çorba yerine. O işte güveçli olduğu için biraz daha O başarılıydı. idare ederdi, o iyiydi. Ama işte köfteler, Slovenya'da da biz gelmiştik cevaplı bu şekilde. Slovenya'daki daha güzeldi. Daha. Yani asıl hani Ana buraya... vatanındayız Evet, burada daha lezzetli olması gerekirken burada lezzetli değildi yani. maalesef. Onun dışında şöyle bir sorun daha var. Grup geldiği için içeriği kapatmışlar. Dolayısıyla dışarıda bir yoğunluk vardı. Bunu da belli bir düzene koymamışlar. İşte birisi masadan kalkıyor, öbürü hop oraya oturuyor, öbürü oradan kalkıyor, oraya geliyor. İsim almıyorlar. İsim alma yok, belli bir sıra düzeni yok. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Bu sefer sıra önde bekleyenler arkadakilerin öndekilerin önüne geçiyor. Yoldan geçen de gel oturayım diye boş masada göre hemen oturuyor falan. Ve saçma sapan bir düzen var yani. Yani 6 yıl önceki anılarımız ile bugün arasında maalesef uçurum ötesi uçurum var. Burası iki yaka gibi. Bir tarafta Müslüman mahallesi, işte eski Türkler var. Diğer tarafta da buranın Hristiyan tarafı var. O tarafta da şubeleri varmış ama çok fark olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, aynıdır. Bir değişiklik yoktur yani. Yarın yine buradayız. Uzun bir yolculuğun ardından buraya dinlenme günü ayırdık. Birazdan size otel odamızı göstereceğiz. Çok güzel bir oda. Orası da aslında Değişmiş. eskimiş yani. 6 yıl önce nasıl bıraktıysak öyle otel odaları için 6 yıl uzun bir Bakım süre. yapmamışlar. Bakım yapsalar güzel olacak ama çok bakım yapmamışlar. Özen göstermemişler. Yine de iyi durumda sayılır. Otel odamızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Akşam odamızı göstereceğiz demiştik ama göstermedik. Şimdi gösterelim. Şöyle bir yatak. Şu şekilde bir düzen. Önümüzde gökyüzüne konmuş bir televizyon mini var. Şöyle bir koridor ve en güzel yeri 2 kişilik bir jacuzzi. Önümüzde böyle Türk çarşısı. Arkada cami gözüküyor. Ezan sesleri geliyor sabahları, akşamları. Yani 5 vakit. Şurada Türk bayraklı bir çanak. Böyle şimdi dışarıya çıkıyoruz. Dışarıda bizimle Üsküp sokaklarında görüşmek üzere. Şimdi Türk çarşısına girdik. Küçük bir çarşısı var buranın. Şöyle uzunlamasına aynı şey gibi. Böyle Kemeraltı, Eminönü tarzı böyle küçük bir yerleri yani. O dolaşıyorsunuz, böyle gümüşçüler, takıcılar falan filan var. Kafeler falan var işte. Böyle bir turlayalım burada bakalım. Ne değişmiş, neler olmuş. Birçok Anadolu şehrimizde görebileceğiniz tarzda küçük bir çarşı burası. Çeşitli arastalar, dericiler, camiler, yemek yerleri vesaire gibi bulabileceğiniz, kendinizi çok yabancı hissetmeyeceğiniz, Evet. Türkçe konuşarak %99 bütün işlerinizi halledebileceğiniz bir çarşı burası. Sağlı sollu kuyumcular. İşte Nil var, Ensar var, Çardak var. Var da var. Bizim çarşılarda kalmadı Türkçe isim. Vallahi. Güzel bir aradan girdik ama çok boş hiçbir şey yok burada. Neden değerlendirmemişler ya da neden kapanmış burası? Evet. Ya da açık. Bugün pazartesi diye bir kapanma mı şeyi var acaba? Bazen öyle oluyor ya. Evet. Ama çok işliyormuş gibi de durmuyor. Gaziantep'teki şeyi çağrıştırdı bana. Arasta mı deniyordu? Ne deniyordu? Evet.
Orayı çağrıştırdı. Güzel bir yapı. Klasik bir Osmanlı mimarisi. Kemerli yapılar. Kemerli, ortada güzel bir avlu ve 2 katlı olarak da dükkanların yer aldığı, küçük zanaatkarların çalışacağı çeşitli yapılar. Dediğim gibi hani burada böyle şeyleri bol bol bulabilirsiniz. Burada bir adet yine eski cami var. Muratpaşa Camisi. Camide görüyorsunuz akan çeşmeler var. İnsanlar buradan su içebiliyorlar. Eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum camilerden su içmeye giderdik. Böyle bir kültürümüz vardı. Artık kayboldu. Hani içilebilir sular ortadan zaten kalktı. Evet. Maalesef yok oldu. Burada bir kere bunu anmış olalım. Evet. Şuradan bir su içelim. Yavaş yavaş Türk kısmını arkada bıraktık ve bir köprüyle birbirine bağlansa da bir nehirle birbirinden ayrılan Müslüman ve Hristiyan yakaları arasındaki Hristiyan tarafına geçiyoruz Makedonları. İşte diğer taraf modernleşmeye çalışan, Avrupalı kentlere benzemeye çalışan heykeller ile öne çıkmaya çalışıyor. Burada işte onlardan bazılarını şimdiden görmeye başlıyorsunuz. Şurada bir tane müze var. Bu müzede bal mumu heykeller var. Hatta Abdülhamit'in de bir bal mumu haliyle heykeli vardı. Girmiştik biz oraya daha önce 6 yıl önce geldiğimizde. Evet. Bugün biraz daha böyle yine şehir turu yapacağız. Şu şekilde yönlendirme levhalarıyla da çok büyük olmayan bu şehirde kolaylıkla görülmesi gereken yerleri görebilirsiniz. Kaybolmazsınız yani. Belki enerjimiz el verirse kaleye bir kere daha çıkarız. Kale uzakta gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada büyük bayrağın sonunda küçük bayraklar da var. Belki kameraya yansıyordur. Sağ tarafta suları var, devam ediyor. Evet, sağda surlar var. Böyle büyük yani bölge için büyük sayılabilecek bir kale var. Şimdi köprünün öbür ucunda kocaman bir İskender heykeli bizi karşılayacak. Oraya doğru yürüyoruz. Vardar Nehri'nin üstünden doğru geçeceğiz. Şöyle hemen göstereyim. Üsküp'ün Vardar Nehri'nin iki yakasına ayrıldığı yerdeyiz. Rüzgardan dolayı sesimiz biraz dağılıyor olabilir ama Maya Dağı nerede? Mayadadan kalkan kazlar, mayadadan kalkan kazlar. Nay 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 nay. Şöyle bir göz atalım şehre doğru. Karşıda uzakta bizi bekleyen bir İskender var. İşte İskender'in büyük heykeli. Boşuna Büyük İskender dememişler. Yine saçma sapan espriler. Önünde aslanlar kusuyor gibi gözüküyor. Artık nasıl çirkin geldiyse heykeller, aslanlar sürekli kusuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, aslanların midesi bulanmış, kusuyor hepsi. Fıldır fıldır kusuyorlar. Bunların midesi bulanmasın diye arkasını dönmüş. Muratpaşa Camisi'nden çıkıp Rahibe Teresa evine geldik. Bu küçük karmaşası. Şöyle bir yer. Mother Teresa. Küçük bir heykel. Ve şöyle bir şey. Yanıyor. Bayıldık. Çok sıcak arkadaşlar. Dinlenmek yüzden- için Evet. odaya geçeceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Aşırı sıcak çünkü. Sonra tekrar çıkarız biraz dinlendikten sonra diye düşünüyoruz. Çünkü başımıza güneş geçti. Şapka olmasına rağmen. Evet. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Karşı taraftan ezan sesi geliyor şu an. Düzenli olarak Diğer karşı tarafta da Rahibe Terası'nın anıt evi var. doğru. Böyle bir değişik bir durum. Neyse biraz dinlenelim. Sonra dün içemediğimiz et çorbasını bugün bulursak içeceğiz.
Sonra da kaleye çıkacağız. Evet arkadaşlar, Makedonya'daki Osmanlı kalıntılarından en büyüğü olan Üsküp Kalesi'nin içindeyiz. Pek bir şey kalmamış. Şu an kalenin üstünde yürüyoruz. Dış sur duvarlarının üzerindeyiz hatta. Burada şöyle bir şey var. Yani bu duvarlar, dış duvarlar, benim boyum 1.80. Aşağı yukarı benim boyuma kadar yükseliyor. Ve burada küçücük bir açıklık var. Kullanıldığı dönemdeki yıllara göre, ki çok eski bir kale. İşte devrin silahlarına göre okçular için, işte ne bileyim daha ilerleyen yıllarda başka silahlar için sadece burada atış yapılabilecek kadar bir boşluk var ki sur duvarları dışındaki tehlikelerde baş etmek için, kale etrafına yaklaşanları uzaklaştırabilmek, yaklaştırmamak için. Bu kale ilk olarak Roma döneminde yapılmış. Roma döneminden günümüze kalmış daha doğrusu. Ama 518 yılında bir depremle yıkılmış burası. Daha sonra Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra Osmanlı'nın burada izleri kalmış. 1666 yıllarında Osmanlı hakimiyetindeymiş buralar. Kaçtaydı? 1963'te Depremde tekrar bir hasar görmüş burası. o gördüğü hasar haliyle duruyor. Herhangi bir düzeltme, iyileştirme yapılmamış. Aman dikkat et aşağısı. Kalenin baktığı hakim yüksekliği de şöyle göstereyim size. Burada biraz rüzgar da var. Sesim ne kadar iyi geliyor emin değilim. Kalenin baktığı yıkılan taraftan doğru bakıyorum. Önüm açık tamamen, korumasız. Şurada Vardar Nehri var. Ön tarafta da o aşağıda gördüğümüz büyük müze var. Yani Vardar Nehri'ni en hakim noktadan burası görüyor. Bütün kaleler gibi burası da işte şehrin en yüksek konumlarından bir tanesine konumlanmış. Kalenin en yüksek noktasına çıktım. Şehir buradan böyle gözüküyor. Arkada bir cami. Ne uzaklarda da var. Sık sık görebilirsiniz buralarda camilerimizi. Kale maalesef oldukça kötü durumda. Büyük hasar almış depremde. Şurada da ne olduğunu anlamadığım, başlanıp yarım bırakılmış saçma sapan bir yapı var. Kaldırılmamış da. Çok güvenemediğim bir basamaklardan çıktım buraya. Yarısı yok zaten. Merve o yüzden aşağıda bekliyor. Hadi in artık in. Karşımızda gördüğümüz taş köprü Osmanlı'dan kalma bir köprüymüş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Fatih Köprüsü olarak bilinmekteymiş. Ama bir rivayete göre de Mimar Sinan tarafından yaptırılmış deniyor ama kesin bir şey yok yani. Her şeyi de Mimar Sinan yapmış zaten. Mimar 600 Sinan... yıllık Osmanlı Aynen. hep her şeyi Mimar Sinan yapmış. Neyse. İşte o modernleşme ayağına yapılan köprüden geçiyoruz. Sağda solda heykeller var böyle. Eskiden günümüze kadar gelenler ayrı, şimdi yapılanlar ayrı. Evet. Mesela bir Sultanahmet Camisi'ne bak, bir Çamlıca Camisi'ne bak. Burası da Makedon Kapısı arkadaşlar. Böyle hani koymak için koymuşlar gibi durmuyor mu? Biraz öyle duruyor. Gerçekten öyle. Üsküp'te yavaş yavaş güneşi batırıyoruz. Bu da demek oluyor ki Bir gün daha sonuna geldik. Üsküp dosyasını kapattık. Üsküp'te gelirseniz yabancı çekmeyeceğiniz, rahat rahat Türkçe konuşabileceğiniz, Türk kültürüne yakın yemeklerin çokça olduğu, çayı, kahvesi bol olan bir yer. gerçekçi bir gözle yorumlayacak olursak burayı,
Yani buradan ne beklediğinizi bilerek gelirseniz çok mutlu ayrılabileceğiniz bir yer. İşte tarih seviyorsanız, işte burada bir zamanlar burada bizim bağımız hala sürüyor, onu görmek hoşunuza gidiyorsa, işte camiler, medreseler ve benzeri Hamamlar falan. o hamamlar olsun, Osmanlı yapıları, arkamızda gördüğünüz taş köprü gibi yapılar. Bunlar, bu tip şeyler ilginizi çekiyorsa buraya geldiğiniz zaman böyle geçmişteki yaşanmışlıklar, acılar vesaireler, bunların hepsi aklınıza gelecek ve buradan garip bir hüzün karışık mutlulukla ayrılacaksınızdır. Biz ilk geldiğimiz zaman burayı çok sevmiştik. Avrupa tarzı bir turistik seyahat beklentisiyle uygun fiyatlı seçenek olarak görüp gelirseniz beklentinizi belki karşılamayabilir. Ama onun dışında hani dediğim gibi ilk seçenek olarak tarih bağları, geçmişle ilişkiler, bunları gözlemlemek istiyorsanız burası Avrupa'da bulamayacağınız bir yer. O yönüyle gerçekten dikkate değer bir yer. Bir hafta sonunda gelebileceğiniz bir yer aynı zamanda. Yani 2 Yani. gün yetebilecek bir yer yani hafta sonu gelebileceğiniz Bize de yok. bir yer Hafta yani. sonu böyle kaçıp gelip böyle dönebileceğiniz rahatlıkta bir yer. Yani Türkiye'deki birçok yere hafta sonu gideyim gelin masrafıyla da hemen hemen aynı fiyata gelir. Aynen. Oteller uygun, yemekler Türkiye'ye kıyasla uygun. Porsiyonlar büyük en azından. Porsiyonlar büyük. Yediğiniz şeyin tadına varıyorsunuz biraz da. Etler lezzetli. Haftaya izleyeceğiniz bölümde Selanik yolculuğumuz olacak. Selanik'te Atatürk Müzesi baş hedefimiz doğal olarak. Evet. Haftaya Selanik yolunda ve Selanik'te görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın. Bizde kalın. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, likelamayı unutmayın.